Merhaba arkadaşlar, Örgü Kafası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1-2 yaş aralığında hem kız hem erkek çocukların kullanabileceği büyüklükte robadan başlamalı ve tamamı dikişsiz şahane bir yelek çalışması yapacağız. Bu yeleğin daha önce hırkasını yapmıştım. Yine o da robadan başlama dikişsizdi. Kol bedenlerinde de modeli uygulamıştım. Çok beğeni almıştı. Bu arada arkadaşlar o videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bol bol sipariş alan arkadaşlarımız olmuş hırkadan. Yeleğin yapımını çok istediler ama bildiğiniz gibi diş tedavisi görüyorum ve uzun süredir video paylaşımı yapamıyorum. Bu arkadaşlarımızı kıramadım. Onlar için bu videoyu hazırlıyorum. Umarım konuşmalarım bazı kelimeleri, bazı harfleri söyleyemiyorum çünkü. Anlaşılır olur ama siz istediniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız malzemeleri de söyleyeyim. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. İp olarak Alize Lana Gold Fine kullanacağım arkadaşlar. 2 kat olarak kullanacağım. 2 yumak ip almamız yeterli. Tamamını kullanacağız yeleğimizde. Alize Baby Best'lerle, Nako Elit Baby'lerle bu yelek örülmez arkadaşlar. Çok zayıf durur. Çünkü bizim modelimiz dokulu bir model. Bunun için de bir tık kalın ip kullanmamız gerekiyor ki böyle tok bir görüntüsü olsun. Dediğim gibi sadece 2 yumak almanız yeterli. Yani bir Baby Best'te de örseniz 2 yumak alacaksınız. Bununla da örseniz 2 yumak alacaksınız. Biri yıkandığı zaman gevşeyecek. Bir tanesi taş gibi duracak. İpimiz bu arkadaşlar. 4,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Eli çok gevşek olan arkadaşlarım 4 numarayla da örebilirler. Şimdi arkadaşlar hazırsak bu güzelliğin yapımına başlayalım. Şişimize klasik ilmek atma yöntemiyle 58 tane ilmek atacağız. İlmeklerimizi atalım. Şişime 58 ilmek attım ve bu 58 ilmeğimi hem örgümün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğim. Haroşa örgüyü artık biliyoruz arkadaşlar. Ben haroşayı düz örgülerle örüyorum. Yani hem örgümün ön yüzünü düz hem de arka yüzünü düz olarak örüyorum. Ama haroşa ters örgüyle de örülüyor. Ters örgüyle örenler de ne yapacak? Hem ön yüzlerini hem arka yüzlerini sadece ters örgü olarak örecekler. Sonuç aynı sonuç olacak arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Şimdi 8 santimetre uzunluğa gelene kadar yakamızı örelim. Ben kaç diş ördüğümü, ölçümü tamamladığımda yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakamı 8 santimetre uzunluğa gelene kadar sadece haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi sıramı da sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 diş haroşa olarak örmüşüm. Şimdi arkadaşlar yine ön yüzümüzü sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Daha sonra robamızı kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını yakamın ön yüzünde sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Sona kadar örelim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Bakın ipli kısmımızdayız arkadaşlar. Buradayız. Normalde burası bizim yakamızın arka yüzü. Ama biz yakamızın arka yüzünden robamızı başlatacağız ki yakamızı katladığımızda ön yüz dışarıda olsun. Robadan başlama yakalı örgülerde arkadaşlar her zaman robanın arkadan kurulması gerekir. Arkadaşlarımız buna dikkat etmiyor ama siz doğru olanı yapın arkadaşlar. Şimdi yine kafanız karışmasın diye buraya bir tane ayraç takacağım. Yakamızın arka yüzü artık bizim örgümüzün ön yüzü. İpli kısım bakın burada. Birazdan buradan robamızın ön yüzünü yapacağız. Şimdi ayraçlarımızı takalım. Önce 4 tane ilmek artış yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Bu artırdığımız ilmekle birlikte 14 tane ilmeğimizi sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmeğimi ayırdım. Yanına bir tane ayraç takıyorum. Arada bir tane ilmeğim var. Onu da yanına ayraç takacağım. Kol bedenim için 7 tane ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4, 6, 7. Yanına bir tane ayraç takıyorum. Arada yine bir tane ilmeğim var. Onu da yanına ayracımı takıyorum. Arka bedenim için 20 tane ilmek ayıracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Onun da yanına ayracımı takıyorum. Yine arada bir tane ilmeğim var. Yanına ayracımı taktım.
7 tane ilmek diğer kol bedenim için ayıracağım. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğimin yanına ayrıcımı takıyorum. Arada yine bir tane ilmeğim var. Onun da yanına ayrıcımı takıyorum. Bu tarafta kaldı 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz arkadaşlar. 4 tane artışta buradan yaptığımızda bu ön bedenimizin de yine ilmek sayısı 14 olacak ama buradaki artışımızı kısa satır çalışmamızı tamamladıktan sonra yapacağız arkadaşlar. Birazdan yaka düşürme tekniği uygulayacağız. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız var aramızda. Onlar da yeleklerini tepeden tırnağa takılmadan sorunsuz bir şekilde kolaylıkla örebilsinler diye bu geri dönüşlerimizin tamamını birlikte yapacağız. Yani videoyu kesmeyeceğim. Arkadaşlar örgülerde en önemli bölüm burası. Bunu bir kazak üzerinde sizlere göstereyim. Siparişim üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Bunu 0,3 ay olarak hazırlıyorum. Diğer kolunu henüz tamamlamadım. Yaka detayını görmenizi istedim. Bakın yakanın arka tarafı yukarıda, ön tarafı aşağıda duruyor ve boynun içeride rahat dönmesi, rahat hareket edebilmesi için belli santimetre ölçüsünde yaka düşürme tekniği uyguladım. Eğer bu tekniği uygulamamış olsaydım bu yaka bu şekilde üstte duracaktı. Görüntünün çirkinliğini geçtim arkadaşlar. O bebeklerin bu kazakların içindeki rahatsızlığını, o çaresizliğini inanın tahmin bile edemezsiniz. Sonuçta hiçbiriniz gidip de kendinize sizi boğacakmış gibi yakası üst üste duran kazaklar satın almıyorsunuz. Lütfen yazık günah o bebeklere de eğer bu tekniği uygulamayacaksanız kazak, hırka, yelek örmeyin. Sadece kazaklar için geçerli değil. Yaka düşürme tekniği tüm üst beden örgülerinde yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yapmadığınız zaman İşte sonuç böyle oluyor. Sonucun görseli dediğim gibi önemli değil. Görselini geçtim ben. YouTube kanallarında da yeni bir şeyler yapmaya başladılar. Tam anlamıyla santimetre ölçüsünü doğru indirmeseler de bir şeyler yapmaya başladılar. Lütfen örgülerinizde bu tekniklere önem verin arkadaşlar. Çünkü en önemli şey örgülerde bu. Yani sonuçta bunun burasında bir şey yok. Önemli olan burası arkadaşlar. Boynu bebeklerin içeride rahat etsin. Umarım anlatabilmişimdir. Ben yaka düşürme yapmadan örsem olur mu diyen arkadaşlarımıza da cevap olmuş olsun. Eğer arkadaşlar benim örgülerimi örüyorsanız, bu teknikleri uygulamıyorsanız benim videolarımı izlemenize zaten gerek yok. Ben size doğru olanı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ilmeklerimi ayrıcıma kadar haroşa olarak öreceğim. Bütün geri dönüşlerimizi birlikte yapacağız. Ön bedenimizde 14 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi ilmeklerimizi haroşa örerek ayrıcımıza kadar devam ediyoruz. Arkadaşlar ayrıcı doğru yere taktığınızdan emin olun. Bakın ipli kısmımız ve burası artık bizim örgümüzün ön yüzü. Ön yüzlerimizde artışımızı yapacağız. Ön bedenimize ait 14 tane ilmeğimizi ördük haroşa olarak. Buradan ilmek kaldırıyorum. Ve bir tane artış yapıyorum. Artışlarınızı bu şekilde de yapabilirsiniz ama böyle daha muntazam oluyor. Artışımı yaptım. Şu an ön bedenimde artışımla beraber 15 tane ilmeğim oldu. Ayrıcımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da bir tane artış yapıp kol bedenime ait 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ayrıcıma geldim. Ön yüzümde olduğum için hemen artışımı yapıyorum. Yine onu da haroşa olarak örüyorum. Şimdi toplam kol bedenimizde artışlarımızla birlikte 9 tane ilmeğimiz oldu. Aradaki ilmeği düz örüyoruz. Arka bedenimize geçtik. Hemen buradan artış yapıyoruz. Ve 20 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Arka bedenimize 20 tane ilmek ayırmıştık. Diğer taraftaki artışımızı da tamamladığımızda 22 tane ilmeğimiz olacak. Çünkü buradan bir tane artış yaptık. Bir tane de diğer taraftan yapacağız. Ayrıcıma geldim. Hemen buradan bir tane ilmek kaldırıyorum. Bunu da haroşa olarak örüyorum. Artışımı yaptım. İki ayrıç arasını düz örüyoruz arkadaşlar. Düz ördüm. Ayrıcımı taktım buraya. Buradan da bir tane artış yapıyorum. Ve kol bedenime ait 7 tane ilmeğimi öreceğim artışımdan sonra. Ayrıcıma geldim. Artışımı yapıyorum. Onu da haroşa olarak ördüm. Kol bedenimde oldu. 9 tane ilmeğim artışlarımla. Ayrıcımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da ön bedenim için artış yapıyorum. Artışımı yaptım. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? İlmeklerimizin tamamını artışlarımızı yaparak haroşa olarak ördük. Sadece ayraç aralarındaki
tek ilmekleri düz örgü olarak ördük. Ön bedenimizin artışını yaptık. Burada 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz var. Bunun 3 tanesini haroşa olarak örüyoruz. 1, 2 ve 3. Ayraçtan sonra bir tane artış yaptık. 3 tane ilmeğimizi de haroşa olarak ördük. Yani burada artışımızla birlikte 4 tane ilmeğimiz var. Burada da 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz kaldı. Örmeden dönüyoruz. Döndük. Şu an örgümüzün arka yüzündeyiz. Ayraç takılı yer örgümüzün ön yüzü, takılı olmayan yer arka yüzü. Şimdi ipimiz burada kendimizden tarafta. Bize bakan kanadından ilmeğimize girdik, şişimizden çıkardık. İpimizi böyle gerdirerek arkadan öne alıyoruz. İkili ilmek görüntüsü elde etmek önemli. Bu görüntüyü elde ettikten sonra örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Sadece arkadaşlar ayraçlarımızın arasındaki ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzüne ters örgü olarak öreceğiz. Haroşalarımı ördüm. Bu arada arkadaşlar ayracım fırladı. Takalım yerine. Örgümüzün arka yüzlerinde arkadaşlar artırma işlemi yapmıyoruz. Roba artışları sadece örgünün ön yüzünde yapılır. Haroşalarımı ördüm. Ayracımı alıyorum buraya. Aradaki ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Ve yine haroşa örgülerle devam ediyorum. Arka yüzlerde ilmeklerin tamamı haroşa olacak. Sadece ikili ayraçların arasındaki tek ilmekler ters örgü olacak. Onun dışında örgülerin arka yüzünde artış yok. Ayraç arasındakini ters ördüm. Ve haroşa örgülerle yine diğer ayraçlarıma kadar devam ediyorum. Örgülerinizi sık örün arkadaşlar. Gevşek örgü hem güzel olmaz hem de yıkandığı zaman salar. O yüzden mümkün mertebe sık örmeye özen gösterin. Haroşalarımı ördüm. Ayracımı alıyorum buraya. Yine ayraç arasındaki ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ayracımı aldım buraya. Ve yine son ayraçlarıma kadar haroşa örgü olarak devam ediyorum. Arkadaşlar unutmayın. Örgümüzün arka yüzlerinde artırma işlemi yapmıyoruz. İkili ayraçların arasındaki ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Ön yüzde düz örmüştük ya. Arka yüzde ters olarak örüyoruz. Onun dışındaki ilmekler hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa model kurulumu yapana kadar. Ayracıma geldim. Ne yapıyorum? Arka yüzümde olduğum için artış yapmadan aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar ayraçtan sonra 4 tane ilmeğimizi haroşa örüp dahil edeceğiz buraya. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi buradan geri dönüş yapacağım. Bu kenarda da 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğim kaldı. Bunları örmeden dönüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Ne yapıyorduk ön yüzlerimizde? Ayraç aralarındaki ilmeklerimizi düz örüyorduk. Kenarlardan da artış yapıyorduk. Şimdi ipim yine kendimden tarafta. Bana bakan kanadından ilmeğime girdim. Şişimden çıkardım. İpimi arkadan öne doğru gerdirerek aldım. Bakın ikili ilmek görüntüsü elde ettim. Ne yapıyorum? Artık haroşa örgülerle ayracıma kadar devam ediyorum. Ön yüzümde olduğum için ayraçlarımı gördüğümde kenarlardan roba artışlarımı yapıyorum. Artışımı yaptım. Haroşa örgü olarak da ördüm. Ayracımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi düz ördüm. Ayracımın diğer tarafından da bir tane artış yapıp yine haroşa örgülerle devam ediyorum. Ön yüzlerimizde gördüğünüz gibi haroşa örüyoruz. Ayraç araları düz örgü ve roba artışları yapıyoruz. Ayracıma geldim. Bir tane artış yaptım. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Buradan da yine artışımı yapıp haroşa örgülerle devam ediyorum. Örgü bilen arkadaşlarımızın ayraç takmasına gerek yok. Çünkü bakın ön yüzde ayraç araları düz, diğerleri haroşa, yani yerleri oldukça belirgin. Ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için ayraç taktım. Onlar da mutlaka taksınlar ki karıştırmasınlar. Ayracıma geldim. Hemen ilmek kaldırdım. Bir tane artış yapıyorum. Ayraç arasındaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da bir tane ilmek kaldırıp onu haroşa olarak örüyorum ve diğer ayraçlarıma kadar
Haroşa örgü olarak devam ediyorum. Ayrıcıma geldim. İlmek kaldırdım. Artışımı yapıyorum. Ayrıç arasındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artış yapıyorum. Artışımdan sonra 1, 2, 3. Artışımızı yaptık. 3 tane ilmeğimizi de haroşa olarak ördük. Burada toplam ayrıcımızdan sonra 4 tane ilmeğimiz oldu. Bakın burada bir önceki sırada geri dönüş yaptığımız ilmek. İkili gibi duruyor ama tek ilmek arkadaşlar. Buna da bu şekilde giriyorum. Bakın ön tarafından da çıktım. Yani 2 ilmeğin içindeyim aslında. Bunu da haroşa olarak örüyorum. Burada 2, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Buradan 2 tane ilmek dahil ediyorum. 1, 2. Burada kaldı 2, 4, 5 tane ilmeğim. Bu ilmeklerimi örmeden döndüm. Şimdi yine şişim benden tarafta ilmeğimi çıkardım. İpimi de arkadan gerdirerek ön tarafa aldım. Ayraç takılı olmayan, yani örgümüzün arka yüzündeyiz. Ne yapıyorduk arka yüzlerimizde? İlmeklerimizi sadece haroşa olarak örüyoruz. Ayraç arasındaki ilmeklerimizi de ters örgü olarak öreceğiz. Ayracımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Ayracıma geldim. Aradaki ilmeği ters örüyorum. Ve yine haroşa örgülerle devam ediyorum. Arkadaşlar şu an arka bedenimizi örüyoruz. Ayraçlarımıza kadar haroşa olarak örelim. Ayracıma kadar arka bedenime ait ilmeklerimi örgümün arka yüzünde haroşa olarak ördüm. Ayraç arasındaki ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Ve şu an kol beden ilmeklerimle devam ediyorum. Yine haroşa örgü olarak. Ayracıma geldim. Hemen aradaki ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ayracımı aldım buraya. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 5. ilmeğimi de yine haroşa olarak öreceğim. İkili gibi duran ilmeğim arkadaşlar. Girdim ilmeğime ve haroşa olarak ördüm. Şimdi 2 tane ilmek de buradan dahil edeceğim. 1, 2. Bu 2 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Burada kaldı 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim. Bunları örmeden dönüyorum. İpim yine kendimden tarafta. İlk ilmeğimi bana bakan kanadından girip şişimden çıkardım. İpimi gerdirerek arkadan öne aldım. Ve bakın ön yüzümdeyim. Ön yüzümde olduğum için ne yapıyorum? Artışlarımı yaparak haroşa örgülerle devam edeceğim. İlmeklerimi ayrıcıma kadar haroşa olarak ördüm. Hemen ön yüzümde olduğum için artışımı yapıyorum. 2 ayraç arasındaki ilmeğimi ön yüzümde düz örgü olarak örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da bir tane artış yapıp haroşa örgülerle kol bedenimi örüyorum. Burası ön bedenimiz, burası kol, burası arka, burası diğer kol, burası da diğer ön arkadaşlar. Evet, ayrıcıma kadar haroşalarımı ördüm. Ayrıcımı gördüm. Hemen artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da bir tane artış yapıp arka beden ilmeklerimle devam ediyorum. Arka bedenimizi ayrıcımıza kadar haroşa olarak örelim. Arka bedenime ait ilmeklerimi örgümün ön yüzünde ayrıcıma kadar haroşa olarak ördüm. Ayrıcımı gördüm. Ne yapıyorum? Hemen artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da bir tane ilmek kaldırıp artışımı yapıp yine kol bedenimi haroşa örgülerle örüyorum. Ayrıcıma geldim. Hemen buradan bir tane ilmek kaldırıp haroşa olarak ördüm. Ayrıcımı alıyorum buraya. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da ilmek kaldırıp artışımı yapıyorum. Artışımdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artışımla beraber burada 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim var.
Bu 7 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. 8. ilmeğimi de yine haroşa olarak öreceğim ama bakın dönüş yaptığımız ikili gibi duran ilmek, ikisine girdim ve bu ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Şimdi yine buradan 2 tane ilmek dahil ettim. Burada kaldı 3 tane ilmeğim. Bu 3 ilmeğimi örmeden dönüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Ayraç takılı değil burada. Ne yapıyoruz? İpimiz kendimizden tarafta. İlk ilmeğimize bize bakan kanadından girdik. Şişimizden örmeden çıkardık. İpimizi arkadan gerdirerek hafifçe öne aldık. Ve haroşa örgülerle herhangi bir artırma işlemi yapmadan devam ediyoruz. Ayraç aralarımızdaki ilmeklerimizi de örgümüzün arka yüzlerinde dediğim gibi ters örgü olarak örüyoruz. Ayrıcıma geldim. Hemen aradaki ilmeği ters örüyorum. Şimdi arka bedenimle devam ediyorum. Yine artırma işlemi yapmadan sadece haroşa örgülerle öreceğiz. Arka bedenimizi ayrıcımıza kadar örelim. Arka bedenime ait ilmeklerimi örgümün arka yüzünde haroşa olarak ayrıcıma kadar ördüm. Arka yüzümde olduğum için herhangi bir artırma işlemi yapmıyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ve kol beden ilmeklerimle devam ediyorum. Yine haroşa örgü olarak. Evet, ayrıcıma geldim. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve yine haroşa örgü olarak devam edeceğim. Ayrıcımızdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ayrıcımızdan hemen sonra 2, 4, 6, 7 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. 8. ilmeğimizi de yine haroşa olarak öreceğiz. Bakın arkadaşlar, geri dönüş yaptığımız ilmeğimiz bu şekilde. Arkadan giriyorum, önden çıkıyorum. Yani ikisinin de içindeyim. Ve haroşa olarak örüyorum. Buradan 2 tane ilmek dahil edeceğim. 1, 2. 2 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Bu taraftaki şişimde 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim kaldı. Bunları örmeden dönüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzlerimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? İlmeklerimizi haroşa olarak örüyorduk. Ayraç aralarını düz örüyorduk. Ayraçların kenarlarından da artış yapıyorduk. Şimdi geri dönüşümüzü yaptık. Bu tarafta 7 tane ilmeğimiz var demiştik. İlk ilmeğimize örmeden giriyoruz bu şekilde bize bakan kanadından. İpimizi de önden gerdirerek arkaya aldık. Ve haroşa örgülerle devam ediyoruz. Ayraca kadar. Ayracıma kadar haroşa olarak ördüm. Ayracımı gördüm. Hemen ön yüzümde olduğum için bir tane artırma işlemi yapıyorum. Ayracımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da bir tane artış yapıp haroşa örgülerle kol bedenimi örüyorum. Ayraca kadar örelim. Ayracıma kadar kol bedenime ait ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeği düz ördüm. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıp arka beden ilmeklerimle devam edeceğim. Arkadaşlar, sadece haroşa örgü örüyoruz. Arka bedenimizi ön yüzümüzde ayracımıza kadar haroşa olarak örelim. Ayracıma kadar örgümün ön yüzünde arka bedenime ait ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı gördüm. Hemen ilmek kaldırıp artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Ayracımın diğer tarafından da bir tane artış yapıp kol beden ilmeklerimi diğer ayraçlarıma kadar haroşa örgü olarak örüyorum. Bu teknikleri uyguladığınızda ördüğünüz örgülerden çok memnun kalacaksınız arkadaşlar. Bana güvenin. Ayracıma geldim. Ne yapıyorum? Hemen ilmek kaldırdım. Artışımı yaptım. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da bir tane artış yapıyorum. Artışımızdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artışımızla beraber 10 tane ilmeğimiz var. 11. ilmeğimiz geri dönüş yaptığımız ilmeğimiz. Bunu da yine haroşa olarak örüyoruz. Burada kaldı 3 tane ilmeğimiz. Artık arkadaşlar bu ilmeklerimizi de haroşa olarak örüyoruz. Şimdi burada 4 tane artış yapıyoruz. Ve örgümüzün arka yüzünü dönüyoruz.
Geri dönüşlerimizi tamamladık arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzünde yine ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Herhangi bir artırma işlemi yapmayacağız. Ayraç aralarındaki ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. Burada kaç tane ilmek olmuş onu da söyleyeyim. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane ilmeğimiz var şu an ön bedenimizde. Ayracımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve yine haroşa örgülerle devam ediyorum. Dediğim gibi arka yüzümüzdeyiz. Herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz. Ayraç aralarındaki ilmeklerimizi arka yüzlerde ters örgü olarak örüyoruz. Ayracımı aldım buraya. Aradakini ters ördüm. Ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Arka beden ilmeklerimizi de arkadaşlar ayracımıza kadar haroşa olarak örelim. Ayracıma kadar arka bedenime ait ilmeklerimi örgümün arka yüzünde haroşa olarak ördüm. Ayracımı alıyorum buraya. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve haroşa örgülerle kol bedenimi örmeye devam ediyorum. Ayracıma geldim. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ayracımı aldım buraya. Burada da arkadaşlar yine ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geri dönüş yaptığımız ilmeğimiz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 ilmeğimizi ördük. Tüm geri dönüşlerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bir ön yüz, bir de arka yüz göstereceğim. Lütfen bu iki sırayı iyi izleyin. Çünkü bundan sonra da robanızı büyütürken aynı işlemleri yapacaksınız. Örgümüzün ön yüzünde ne yapıyorsak her ön yüzünüze geldiğinizde aynı işlemleri yapacaksınız. Arka yüzümüzde ne yapıyorsak da her arka yüzünüze geldiğinizde aynı işlemleri yapacaksınız. O yüzden lütfen iyi izleyin. Bu ön yüzü ve arka yüzü ördükten sonra bir de ilik açacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Şimdi ilmekleri sayarak da ilerleyeceğim aynı zamanda. Kendinizinkiyle kıyaslayın arkadaşlar. Herhangi bir yanlışlık var mı? Örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve şimdi ön bedenimizi örerek başlayacağız. 1, 2, burayı saymıştık ama yine sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane ilmeğimiz var ön bedenimizde. Bir tane artış yapıyoruz ön yüzümüzde olduğumuz için. Bir ilmek sayımız 19 oldu. Ayracımı aldım buraya. Ön yüzümde olduğum için aradaki ilmeği düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artış yapıp kol bedenimle devam edeceğim. Artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Artışımı yapıyorum. 17. Toplam 17 tane ilmeğimiz de kol bedenimizde oldu artışlarımızla. Aradaki ilmeğimi yine düz örüyorum. Ayracımı aldım buraya. Bir tane artış yapıyorum. Artışımla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. 30. Arka bedenimizde de artışlarımızla birlikte 30 tane ilmeğimiz var. Ayracımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da kol bedenimin artışını yapıyorum. Burada da arkadaşlar buradaki gibi 17 tane ilmek artışla beraber olmak zorunda. Artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayrıcımı gördüm. Artışımı yapıyorum. 17. Kol bedenlerinin ikisi ve ön bedenlerin ikisinin sayısının aynı olması gerekiyor. Bu tarafta 18 tane ilmeğimiz vardı ön bedenimizde. Bir tane artış yaptık. 19 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu tarafınkini sayacağız. Ayrıcımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi düz ördüm. Ayrıcımın diğer tarafından ön bedenimin artışını yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 tane ilmek de bu tarafta artışımızla birlikte var. Örgümüzün ön yüzünü tamamladık arkadaşlar. Her ön yüzünüze geldiğinizde yapacağınız işlem bu. İlmeklerinizin tamamı örgünüzün ön yüzünde haroşa olarak örülecek. Sadece ayraç aralarındaki ilmekler, o tek ilmekler düz örgü olarak örülecek. Her ön yüzünüzde de ayraçların sağından ve solundan artış yapacaksınız. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzlerimizde de yine ilmeklerimizin tamamı haroşa olacak. Sadece ikili ayraçların arasındaki tek ilmekler ters örgü olarak örülecek. Arka yüzlerde artırma işlemi yok. Lütfen unutmayalım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Arka yüzümde artırma işlemi yapmadığım için ayrıcımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Arkadaşlar örgümüzün arka yüzündeki yapacağımız işlem de çok basit. Dediğim gibi herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan sadece haroşa örgülerle öreceğiz. Dikkat etmemiz gereken tek şey ayraç aralarındaki ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde ters örgü olarak öreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Daha sonra ilk iliğimizi birlikte açalım. Evet arkadaşlar örgümün arka yüzünü de sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi ön yüzümdeyim. İlk iliğimi açacağım. İliklerinizi ön yüzde açacaksınız arkadaşlar. Şimdi nasıl açıyorsak aynı şekilde ilk sıranız geldiğinde açacaksınız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimle birlikte 2, 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 1, 2, 3. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum ve artık yine haroşa olarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar roba artışlarının artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Her örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde bu ikili olan ayraçlarımızın arasındaki ilmekleri düz öreceğiz. Kenarlarından da artış yapacağız. Onun dışındaki ilmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzlerinde de herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmayacağız. Ayraç aralarındaki ilmekleri ters öreceğiz. Onun dışındaki ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak öreceğiz. Birlikte ilk iliğimizi açtık. Bundan sonraki iliklerimizi de 9 haroşa sırası arayla aynı şekilde açacağız. Arkadaşlar roba artışı yapmaya başladığımız yerden itibaren 12-12,5 santimetre uzunluğa gelene kadar artışlarımızı aynı şekilde yapalım. Ben ölçümü tamamladığımda bedenlerimde kaç tane ilmek var onları da söyleyeceğim. Şimdi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar robamı artış yapmaya başladığım yerden itibaren 12 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi beden ayrımlarımızı yapacağız. Arkadaşlar bu arada montaj yaparken bu yakamızın arkasına hani bir tane ayraç takmıştık ya. Anlatırken doğru anlatıyorum ama kendim örgünün ön yüzüne takmışım arkadaşlar. Ama burası ön yüzümüz dediğimde ayraç doğru yerde, yani hani örgüye artık ayracı taktıktan sonra başladığımızda ayracı doğru yerde görüyorsunuz. O kafanızı karıştırmasın. Şimdi beden ayrımlarımızı yapalım. Artışlarımızla birlikte şu an ön bedenimizde 30 tane ilmeğimiz var. Arada bir tane ilmeğimiz var. Kol bedenimizde 39 tane ilmeğimiz var. Arada bir ilmeğimiz var. Arka bedenimizde 52 tane ilmeğimiz var. Arada bir ilmeğimiz var. Diğer kol bedenimizde 39 tane ilmeğimiz var. Arada bir tane ilmeğimiz var ve son ön bedenimizde de yine 30 tane ilmeğimiz var. İkinci iliğimi de açtım. Altında da 2 diş haroşam var. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ayraçlarımıza kadar haroşa örgü olarak devam edeceğiz. Artık artırma işlemi yok arkadaşlar. Ayrımlarımızı yapacağız.
Ayracıma kadar ön bedenime ait ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı çıkarıyorum. Aradaki bir tane düz ilmeğimi haroşa örerek ön bedenime dahil ediyorum. Buradaki ayracımı da çıkarıyorum. Kol bedenimizde 39 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi bu 39 ilmeğimizi arkadaşlar ya bir yardımcı aparatın üzerine alın ya da tığla benim gibi toplayın. Hırka videomuzda göstermiştim bu şekilde. İğneye ip takıp ipin üzerine alabilirsiniz. Daha sonra ipi düğümlersiniz. Bu şekilde arkadaşlar ayraçlarıma kadar kol bedenime ait ilmeklerimi toplayayım. 39 ilmeğimi ayracıma kadar topladım. 2 tane zincirle sabitliyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Buradaki bir tane ilmeği de yine bedenime dahil edeceğim. Şimdi arkadaşlar 4 tane artış yapacağız buradan. Daha sonra ön bedenimizde arka bedenimizi birleştireceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Artık ayracımızı çıkarabiliriz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar arka bedenimize ait ilmeklerimizi de ayraçlarımızın bulunduğu yere kadar haroşa olarak öreceğiz. Örelim. Ayracıma kadar arka bedenime ait ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı çıkarıyorum. Aradaki bir tane ilmeği de yine bedenime dahil edeceğim. Onu da haroşa olarak örüyorum. Buradaki ayracımı da çıkarıyorum. Şimdi diğer kol bedenim için de arkadaşlar 39 tane ilmeğimi yine tığımla toplayacağım. Toplayalım arkadaşlar ayraca kadar. Ayracıma kadar ilmeklerimi topladım. Ayracımı çıkarıyorum. Aradaki bir tane ilmeği de yine bedenime dahil edeceğim. Önce 4 tane de bu taraftan artış yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Artık diğer ön bedenimizi de birleştireceğiz. Roba artışlarımız artık bitti arkadaşlar. İlmeğimi yine bedenime dahil ettim. Ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Yine arkadaşlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar kol altı artış ilmeklerimiz dahil tümünü haroşa örgü olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim. Örgümün arka yüzünü sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Arkadaşlar şimdi bir ön yüz, bir arka yüz yine haroşa olarak öreceğiz. Daha sonra model çalışmamızı yapacağız. Şimdi ön yüzümüzü haroşa olarak örelim. Arka sıramızı da aynı şekilde haroşa olarak örelim. Ön yüzümüzde model kurulumuzu birlikte yapalım. Evet arkadaşlar ön yüzümü ve arka yüzümü haroşa olarak ördüm. Kol altından baktığımda 2 diş haroşam oldu. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğin yanına da bir tane ayraç taktım. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bu 2 sırada ne yapıyorsak aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. O yüzden lütfen bu ön yüzü ve arka yüzü iyi izleyin. Dediğim gibi bundan sonraki sıralarda aynı işlemleri tekrar edeceksiniz. Örgümün ön yüzünde kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Modelimle devam edeceğim. Ayrıcımdan sonra bir tane düz örüyorum. 2 tane ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters olarak devam ediyorum. Bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters. Kol altından bir tane ilmek keseceğim. Modelimiz düzgün ilerleyebilsin diye. Başka ilmek kesmeyeceğiz arkadaşlar. Bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters. Şimdi buradan bir tane düzümüzü örerken ilmek keselim. 2 ilmeğe girdim birlikte ve düz olarak örüyorum. En son 2 ters örmüştüm. 2 ilmeği birlikte aldım, düz olarak ördüm. Yani 2 tersten sonra bir tane düz örmüş oldum. Şimdi tekrar 2 ters, bir düz olarak sona yakın bir yere kadar öreyim arkadaşlar. Ayracımın bu tarafında 4 tane ilmeğim kalana kadar bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters olarak ördüm. En son bir ördüm, 2 ters, bir düz, 2 ters ve bir düz. Bir düzle başladık arkadaşlar ve bir düzle de bitirmiş olduk. Ayrıcımızı alıyoruz buraya ve kenardaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Her ön yüzünüze geldiğinizde yapacağınız işlem sadece bu arkadaşlar. Baştaki 7 ilmeği haroşa olarak öreceksiniz.
Ayraçtan sonra bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters, bir düz, iki ters olarak sondaki 7 ilmeğe kadar öreceksiniz. Sondaki 7 ilmeği de haroşa olarak öreceksiniz. Şimdi arka yüzümüzdeyiz. Arka yüzlerimizde de yine baştaki ve sondaki 7 ilmek haroşa olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve ilmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde sondaki 7 ilmeğime kadar ters örgü olarak öreceğim. Burada düzler var, tersler var. Bunun bir önemi yok arkadaşlar. Baştaki ve sondaki 7 ilmek dışındaki ilmeklerimizin tamamını örgümüzün arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Sondaki 7 ilmeğe kadar öreyim. Örgümün arka yüzünde baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ayrıcımdan sonra da ilmeklerimin tamamını sonda takılı ayrıcıma kadar ters örgü olarak ördüm. Ayrıcımı alıyorum buraya. Ve sıra sonundaki 7 ilmeğimi örgümün arka yüzünde de yine haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünü de bu şekilde öreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapması oldukça kolay. Görüntüsü de şahane. Şimdi ön yüzde tekrar söyleyeyim. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi hem ön yüzde hem arka yüzde sadece haroşa örgü olarak öreceğiz. Buralarda yapacağımız tek değişiklik sırası geldikçe ilik açmak olacak. Onun dışında farklı bir işlem yok arkadaşlar. Ön yüzde de arka yüzde de baştaki ve sondaki 7 haroşa olarak örülecek. Ön yüzlerimizde ayrıcımızdan sonra bir tane düz olacak. 2 tane ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters bu şekilde devam edeceğiz. Arka yüzlerimizde de ayraçtan sonra ilmeklerimizin tamamını sondaki ayraca kadar ters örgü olarak öreceğiz. Yine baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi de haroşa olarak öreceğiz. Şimdi modele başladığımız yerden itibaren 18 cm uzunluğa gelene kadar modelimizi gösterdiğim şekliyle tekrarlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, modelimi 18 cm uzunluğa gelene kadar tekrarladım. Ve örgümün ön yüzünü arkadaşlar sıra sonuna kadar yine modelimi uygulayarak ördüm. Örgümüzün arka yüzünde artık haroşa örgüye başlayacağız. Ön yüzümü dediğim gibi modelimi uygulayarak sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi arka yüzümüzde arkadaşlar ilmeklerimizin tamamını haroşa örgüye çevireceğiz. Ön yüzde arkadaşlar 5 diş haroşamız olana kadar hem ön yüzümüzü hem arka yüzümüzü haroşa olarak örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 diş haroşamı tamamladım. Şimdi cep detayımızla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk düzü atlıyoruz. İkinci düzden bu şekilde ilmek alıyoruz. Aradaki 2 tane ters alıyoruz yine. Bir düz. Bir, iki tersimi aldım. Düzümü alıyorum. Yine 2 tane tersimi aldım. Düzümü alıyorum. 2 tersimi aldım. Düzüm alıyorum. Yine 2 tane tersimi alıyorum. Ve düzüm alıyorum. 16 tane ilmeğimi toplamış oldum. Şimdi bu 16 ilmeği iç kısımda, yani böyle katladığımızda içinde 7 diş haroşa olana kadar haroşa örgü olarak öreceğiz. Hem ön yüzü hem arka yüzü arkadaşlar haroşa olarak örelim. Kesimi de göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde iç yüzünden saydığımda 2, 4, 6, 7 diş haroşam var. Şimdi bu ilmeklerimi iç kısımdan örerek kesme tekniğiyle keseceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa örüp arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Tüm ilmeklerime aynı işlemi uygulayacağım. Haroşamı örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm ilmeklerimizi keselim. Arkadaşlar cebimi örerek kesme tekniğiyle kestim. Şimdi kol bedenimizle devam edeceğiz. İpimizi söküp ilmeklerimizin tamamını öncelikle şişimizin üzerine alalım. Tamamını alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kol bedenime ait ilmeklerimi şişimin üzerine topladım. 4 tane arkadaşlar beden ayrımlarımızı yaparken kol altından ilmek artışı yapmıştık biliyorsunuz. Bunun 2 tanesini bu şekilde giriyorum. Alacağım, burayı öreceğim ve sondaki 2 taneyi de bu tarafa geldiğimde alacağım. İki tane ilmeğimi bu şekilde aldım. Şimdi arkadaşlar bakın, burada yukarıdan aşağı inen düz ilmeğimiz var. Kenarlarından roba artışı yaptığımız. Bunun sondaki kanadına girdim. Şişimdeki ilmekle birlikte ikisini bir alıp kestim. Haroşa örgü olarak öreceğiz kol bedenimizi. Haroşayı biliyorsunuz, dönerek yapılan örgüde bir sıra düz,
bir sıra ters olarak örülüyordu. Ne yapıyoruz o yüzden? Bu sıramızı düz olarak öreceğiz. Bir sonraki sıramızı da ters örgü olarak öreceğiz. Ve bir diş haroşamız olacak. Şimdi arkadaşlar sona kadar yine haroşalarımı öreyim. Sonda bir ilmek kalana kadar arkadaşlar bu tarafı da ördüm. Buradaki ilmeğimi de yine bakın buradan ilmek kaldırıp roba artış yerimizdeki düz ilmeği kaldırıp baştaki kanadından kaldırıyoruz bunu. Ve son ilmeğimizle birlikte kesiyoruz. Buradan da yine 2 tane ilmek alacağız. Şimdi bu sıramızda ters öreceğiz arkadaşlar artık. Bu sıramızı ters ördüğümüzde bir diş haroşamız olacak. Arkadaşlar ben 4 diş haroşa olana kadar öreceğim. Daha sonra ilmeklerimi örerek kesme tekniğiyle keseceğim. 6 hatta 7 diş haroşaya kadar örebilirsiniz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra buradaki detayımıza devam edelim. Arkadaşlar yakamız üzerinde göstereceğim. Aynı işlemi tekrarlayacaksınız. Diğer taraflarda da ön yüzden yapacağız işlemi. Bakın katladığımızda yakamızın ön yüzü burası. Bu şekilde. Bu detayı yapmak zorunda değilseniz ama çok yakışıyor, onu söyleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Her bir gözeneğe giriyorum. Gözenek atlamayın arkadaşlar. Aynı gözeneğe de 2 kere batmayın ki muntazam olsun. Şimdi geldim dönüş yerine. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın her bir gözeneğe bir kez batıyorum ve kaydırıyorum. Tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra yeleğimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, yeleğim son haliyle hazır. Ben gerçekten arkadaşlar bayıldım. Yani dokusuyla, kalınlığıyla, şekliyle, şemaliyle şahane bir yelek çalışması oldu. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar ve bol siparişler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.